Selam, Lojitub'a hoş geldin. Bugün kulağa sadece dini bir meseleymiş gibi gelen ama aslında hem üretimde hem lojistikte hem de ihracatta ciddi anlamda karşımıza çıkan bir konudan konuşacağız. Helal sertifikası. Bu ne şimdi? Sadece İslami bir gereklilik mi diyorsan yalnız değilsin. Çünkü pek çok kişi bu belgeyi yalnızca gıda sektörüyle ve dini inançlarla sınırlandırıyor. Ama aslında helal sertifikası, uluslararası ticarette ürün güvenliği, izlenebilirlik ve pazara giriş belgesi gibi anlamlar da taşıyor. Helal sertifikası, bir ürünün İslam'a uygun şekilde üretildiğini, işlendiğini ve paketlendiğini belgeliyor. Ama iş bununla da bitmiyor. O ürünün taşınması, depolanması ve hatta diğer ürünlerle teması bile bu sertifikaya uygun şekilde yapılmak zorunda. Yani bu mesele sadece üretim bandında değil, taşıma zincirinde, lojistik operasyonlarında da devam ediyor. Örneğin helal et taşıyan bir aracın daha önce domuz eti ya da alkol gibi ürünler taşımış olması bu sertifikayı geçersiz kılabilir. Aynı şekilde ürünün sevkiyatı sırasında temas ettiği ambalajlar, konduğu raflar veya konteynerler bile denetim konusu olabilir. Peki bir firma bu sertifikayı nasıl alıyor? Türkiye'de helal sertifikası vermeye yetkili başlıca kurum Türk Standartları Enstitüsü, TSE. Bu kurum Helal Akreditasyon Kurumu, Hakkı ile birlikte çalışarak üreticilerin ve lojistik firmalarının uygunluğunu denetliyor. Başvuru yaparken firma hem üretim sürecini hem de lojistik zincirini detaylıca belgelemek zorunda kalıyor. Her şeyin kayıt altında olması gerekiyor. Yani sadece biz helal üretiyoruz demek yetmiyor. Bunu belgeleyebilmen, izlenebilir şekilde gösterebilmen gerekiyor. Avrupa'da ise işler biraz daha karmaşık. Çünkü merkezi bir otorite yok. Ancak ülkeden ülkeye değişen ama yaygın olarak tanınan bazı kuruluşlar var. Örneğin Almanya'da Halal Kontrol, İngiltere'de Halal Certification Europe, Fransa'da AVS, Hollanda'da HQC gibi otoriteler yerel denetim ve sertifikasyon hizmetleri veriyor. Bu yüzden Avrupa'ya ihracat yapmayı planlayan firmaların hedef pazarın tanıdığı kuruluşa başvurması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde belge orada geçersiz sayılabilir. Şimdi biraz da işin ticari tarafına bakalım. Bu süreç maliyetli mi? Evet. Zaman alıyor mu? Evet. Ama uzun vadede kazandırıyor mu? Kesinlikle evet. Çünkü helal belgesi olan bir ürün sadece Müslüman ülkelere değil, helal hassasiyetine sahip olan tüketicilere de hitap ediyor. Bu da seni rekabette bir adım öne çıkarıyor. Markana güven kazandırıyor, yeni pazarlara kapı aralıyor ve ihracat potansiyelini artırıyor. Buna karşılık kısa vadede maliyetler çıkıyor karşına. Üretim hatlarında düzenleme gerekebiliyor, çalışanlar eğitim almalı, taşımada farklı kurallar uygulanmalı ve bazen depo koşulları baştan aşağı değiştirilmeli. Bu da özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar için operasyonel olarak yorucu olabiliyor. Ama tüm bu zorlukların sonunda elinde sadece bir belge değil, aynı zamanda bir rekabet avantajı oluyor. Müşteri güveni artıyor, kurumsal imaj güçleniyor ve pazarın senin hakkında bu işin ciddiyetinde demeye başlıyor. Yani helal sertifikası sadece dini bir tercih değil, aynı zamanda lojistikte kalite güvencesi, pazarlama aracı ve uluslararası uygunluk belgesi haline geliyor. Kısacası bu işin üretim kadar lojistik ayağı da çok önemli. Sertifika sadece içindekilerle ilgili değil, taşıma koşulların, hijyen seviyen, izlenebilirliğin ve belgeleme sisteminle de doğrudan ilişkili. Bir ürünü doğru şekilde üretmek yetmiyor, doğru şekilde de taşımak gerekiyor. Eğer bu bölümü podcast'ten dinliyorsan takip etmeyi unutma. YouTube'daysan da beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı sakın unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.